Ben yine bowl'a başlıyorum. Oğlum az önce olanı gördünüz mü chat? Selamlar arkadaşlar. Mortdox Set 5 ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Set 5'in en azından nasıl işleyeceğini vesaire. Birazcık aklımızda bir fikir elde edebiliriz. Bir bakalım. Hey everybody, I'm Mort, TFT's game design lead. I'm here to give you an update on some of the things we're cooking up in the first half of 2021. Specifically, we're going to take a sneak peek at the next new set, as well as TFT's first new mode. Şimdi öncelikle biz bu videoyu izledik. 2 tane yeni oyun modu gelecekmiş. Önceden bir bahsedeyim ben de. Bunlar Urf gibi olacak işte. Mesela hızlı yenileme vesaire falan tarzı. Daha böyle fun üzerine. Bir de asıl yeni Set 5 geliyor. Onun duyurusu var. As my tea-loving, washed up Set 1 challenger colleague TJ shared a few months ago, TFT's next set is based on the ultimate struggle between good and evil, chaos and order, and light and dark. Yani bu aslında şey değil mi? Yani bunu bu arada anlamadım ben bu olayı. Şimdi iki farklı gücün şeyi değil mi? Mesela atıyorum ileride de bahsedecek de mesela iyi şampiyon alırsan mesela kötü şampiyon koyduğunda debuff yiyor anladığım kadarıyla. Ya mesela full iyiler üzerine yapman lazım ya da full kötüler üzerine yapman lazım. Ya da ne bileyim iyi ile kötü arasında kapışma olduğunda daha mı farklı bir şey olacak ya da kaos ile düzen diyor. Chaos and order and light and dark. In TFT Reckoning ya da ya da önceden mi seçiyorsun? Oyuna başlarken mi seçiyor? Ya da ilk verdiği şampiyona göre mi oluyor bu acaba? Bakalım. Ama sanmıyorum. Diğer şampiyonlar da geliyor sonuçta. Bu tamamen kendine göre olacak. Between these two epic forces and determine the fate of the world. One of the new origins of this set will be draconic. Şimdi bir hero'lara bakalım. Asol var, değil mi? Bak. Bir hero'lara bakalım bir abi. Şimdi burası büyük ihtimalle karanlık taraf gibi duruyor, değil mi? Asol var. Şu Ziggs mi lan o? Nautilus var, değil mi? Şu Gragas galiba. Şurada Jarvan var. Bu Ashe herhalde. Şu Shay galiba, değil mi? Ejderha var galiba. Bu kim? Şu kim abi? Kafasında ejderha olan. Heimer mı bu? Şu Aatrox'muş bu arada bak. Aatrox var. Udyr da var. Bak hero'lara bak. Udyr var. Heim var. İlk defa gördük değil mi biz bunları? Heim'i gördük mü daha önce? Görmedik diye biliyorum. Each round you play with the draconic trait şu kim? Active. Bu galiba Lux. Add an egg to your bench. And after a few turns, that egg will hatch. Bu ganimetçi sistemi tarzı bir şey olacak galiba. Bunu ilerleyen safhada bakarız o. LeBlanc mı o? What does it hatch into? Sometimes it's more draconic champions, sometimes it's something else. Ejderi şampiyonlar diyor bak. Mesela yani Asol herhalde onlardan biri galiba. You'll have to wait and see, but so far it's been a very excellent trait in our playtests. Few champions represent the battle of good versus evil in Reckoning, as well as the God Kings, Darius and Garen. You certainly won't want to play... galiba, iyi ve kötü garanti olacak, diğerleri de yan şey mi olacak? Mesela kaos ve düzen falan vardı ya. Yani... both, as they don't work well together. Instead, they're opposites that are extra powerful against opposing forces. So choose which one you recruit to your team wisely. Next. Yani anladığım kadarıyla ikisinden birini eklememiz lazım. Yani ikisini de keko gibi atmamamız lazım da. Atıyorum iyi mesela buff falan veriyor acaba, ne bileyim işte 6 tane iyi şampiyon olursa Garen bir şey kazanıyor gibi bir şey mi, ya da Garen olduğunda iyi şampiyonlara mı buff veriyor acaba? Next, there's a new special champion that is as powerful as a legendary 5 cost, but with a really big catch. Little Devil Teemo doesn't want your gold, and in fact costs 0 gold in the shop. Instead, Teemo wants your life. Bir şey diyeceğim. Teemo'nun kaç gold olduğunu söylemediler değil mi? Ya da kaç şey hero, yani ya da kaçta geleceğini söylemediler. Şimdi 5 cost'luk kadar kuvvetli diyor. Yani 5 cost değil yani. Ama kaç level'da geliyor? Yani 8 level'da değil herhalde bu. Hayır, 5 cost'luk kadar kuvvetli dedi bak. Next, there's a new special 5-6 birimler kadar güçlü diyor. Champion that is as powerful as a legendary 5 cost, but with a really big catch. Little Devil Teemo doesn't want your gold, and in fact costs 0 gold in the shop. Instead, Teemo wants your life, and you'll have... Şunu merak ediyorum, hani mesela yani atıyorum 8 level, hani 5 costluk çarlar mesela 8 level'da arkadaşlar %5 ihtimalle geliyor ya, mesela Teemo'yu early'de görebilecek miyiz? To pay with your precious HP if you want to recruit him into your team. Getting a 3-star Teemo is going to cost a lot of health.
Mesela kesinlikle Timo Carry'ler çıkacaktır. 2 Timo Carry gider mesela patlayacaktır herhalde. Değil mi? Mesela 2 level olduğunu düşünsek mesela. Kankam can vermemiz lazım ya, olay o değil. Mesela dükkanda çıkma olayı. Mesela şimdi şöyle düşün mesela. 5 kostluk bir çar gibi düşün sen bunu. Bunu sadece 8 level'da görebilirsin değil mi? Timo'yu. Atıyorum 2 paralık çar gibi düşünsen bunu sen 4 level'da da görebilirsin. 5 level'da da görebilirsin. Eğer üçlemek istiyorsan hatta belki 6'da falan yapacaksın. Anladın mı? Demek istediğim şey o. Yani kaç level'lık cost içerisinde gibi görebiliyorsun. Anladın mı? Ya da belki bir para gibi çalışıyor belki. Ha belki Dota'daki IO gibidir. Hani şey değildir, hani random gelebilir. Hani random gelebilir. Ama o da çok saçma. Tüm algoritmayı bozar o zaman. Yani haksız mıyım? Ya da yani 2 kostluk şampiyon gibidir diye düşünüyorum ben. Ama bir level'ı 5 kostluk kadar mı güçlü? Onu da anlamadım ki. So be really careful. Finally, one of the launch set favorites will be making a return this set, and is sure to be just as exciting as he was back then. Sadly, I'm not supposed to say who it is yet, but it's Draven. Draven's coming back. Set 1'den beri var ya, abi Draven, abi Draven, abi bir Draven gelse de bir gelse. Vallahi geliyor. Kötü taraf olduğu çok Assuming belli. everything stays on track, Teamfight Tactics Reckoning will launch on April 28th with patch 11.9, and we'll share a lot more in the weeks ahead. Bir net şey var ya, Draven Darius kompu olacak yani, net. Happy with the core TFT. Şimdi bu set 5 mi bu? Set kaç lan bu? That you already know and love. Bu eski setleri gösteriyor. Acaba dedim hero'ları çıkartır mıyız? And grow TFT in new ways. Whether it's an alternate way. Warwick geliyor. Kha'Zix var. Bak Warwick, Kha'Zix ve Gragas kesin var değil mi? Bak hero'ları çıkartıyoruz abi. Nidalee de var galiba. Şu mızrakla yine Nidalee değil mi? To experiment with team building. Shop. Bak dur bakayım. Şey oldu new orada. ways. Whether it's an alternate way to experiment with team building. Bak bu ikisi belli ki bir şeye buff veriyorlar. Düzen falan mı acaba bu? Bunlar bir kostluk, evet galiba bir kostluk galiba. Shop rolling, gold managing, or not managing, or any other number of aspects of TFT. Maybe you're short on time, or maybe you want a meaningful way to play with your friends. Hayır istemiyoruz. Or maybe you just want to slam reroll again and again and again. That's what the all-new TFT Labs are for. Labs are going to be an experimental way to play TFT. Our goal is to try out different ideas and play styles to understand what you all like. Bunlar arkadaşlar işte Aram, Urf falan gibi hani TFT okey, hani rank olarak oynanabilir, hani LoL'de de var ya, bunlar da birazcık fun mapler gibi. And then may leave to make room for new ones. Or if they're wildly popular, may just stick around. And the first of these new labs will be... Hiçbir zaman kalıcı olmayacak, bizi kandırma. Bizi kandırma. Sadece yılda 2 kere getireceksiniz, bizi kandırma. Hyperroll. Hyperroll aims to get you in and out of a game in around 15 minutes or so. You start with 10 health, and you lose 1 HP every time you lose a round, though later in the game that jumps up to 2 or even 3 HP per loss. There's also no gold interest, so feel free to roll to your heart's content. Neutral minion rounds, item drops, the leveling system, and the carousel rules have also changed. Ha, şey farklı. Hyperroll and other labs in the future will also use a separate Aynen bu arada and bak, slightly bunu different getireceklerine şu oyunu izleme modu getirsinler ya. Rica ediyorum ya. System than our core ranked. We still want you to be able to climb and show off that you're the best hyperroll player out there, but we want to reserve our existing ranks like Challenger and Grandmaster for the core TFT experience. Hyperroll is slated to launch with Reckoning, and we'll share even more details as we get closer. Before we go, I wanted to take a moment to thank all of you for how far TFT has come. Biz de size teşekkür ederiz. When we launched TFT, aha dur bir dakika. Ha bu eski... Oha bu set 1 mi? Set 1 değil mi lan bu? Ya ağlayacağım bak set 1'i görünce. Bok gibiydi. Didn't know what kind of reception it was going to have. Adam with the initial set, we saw a large amount of interest, but that went down over time. Even with the launch of Rise of the Elements... Bu arada set 2 herhalde oyundaki en kötü setti.
Herhalde oyunda gerçekten en kötü setti yani. Bir yorumların altına yazın abi. Senin için en kötü set hangisiydi? We weren't sure if the set system would keep you coming back for more. But now, almost 2 years in and coming up on our 5th set, each time we launch a big update, more than 10 million of you come back to play TFT every day. Ya bak şimdi şey dediniz ya, yorumda gördüm hani hala hani beta'da mı vesaire. Abi bak 10 milyon günlük oyuncusu olan bir oyunu artık beta'da da tutmayın. Birazcık daha üzerine düşün ya. And so Kurban far, olayım. you've played over 2.5 billion hours of Fates. All of us on the team are so grateful for how many of you have joined the community, and we want to thank you all for enjoying the game and letting us continue to bring even more awesome stuff with each set. That's it for now. We hope you've been enjoying the Festival of Beasts, and we're looking forward to crowning a champion at the Fates Championship with its $250,000 prize pool. Until then, Türkler kazanacak bunu.